Дмитрий Медведев, премьер-министр и бывший президент России. Он помешан совсем не на гаджетах, а на деньгах и элитной недвижимости. Bu görüntüleri izleyenler gözlerine inanamamıştı. Rusya'nın en güçlü ikinci adamı Dmitri Medvedev, milyar dolarlık yolsuzlukla suçlanıyor ve serveti kirli ilişkiler ağıyla birlikte anlatılıyordu. Video, dakikalar içinde dünya çapında yayılırken insanlar yolsuzlukları büyük bir sakinlikle anlatan adamı konuşuyordu. Kimdi bu gemileri yakan adam? Rusya'daki yolsuzluğa karşı, Putin'in yolsuzluk imparatorluğuna karşı mücadele eden bir adam portresi geliyor herkesin gözünün önüne. Bu sakin adam Rus muhalif Alexei Navalny'ydi. Rusya'da herkes onu Putin'i en sert eleştiren adam olarak tanıyordu. Bu videodan sonra dünya genelinde ciddi bir takipçi kitlesine ulaştı. Navalny, avukat olarak başladığı kariyerine muhalif bir aktivist olarak devam etti ve Putin yönetiminin karanlık ilişkilerini ifşa eden blog aracılığıyla mücadelesini sürdürdü. Her ne kadar Ruslar onu 2009 protestolarıyla tanımışsa da Navalny'nin siyasi mücadelesi 2000'lerin başına kadar gidiyordu. Kendisini Rus milliyetçisi olarak tanımlayan Navalny, bir dönem devlet televizyonunda program yapmaya başlamış, program çok izlenmesine rağmen sakıncalı bulunarak yayından kaldırılmıştı. Yani Navalny bir demokrasi kahramanı değildi. Aslında Navalny Rus milliyetçiliği açısından faşizme varacak düzeyde Putin'le aynı kafada olan bir adamdı. Navalny, Rusya'daki gelir adaletsizliğini yakından görenlerden biriydi. Bir tarafta yardım kuruluşlarında karnını doyuranlar, diğer tarafta ülkenin imkanlarıyla lüks içinde yaşayanlar. Bu nedenle 2011'de Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nı kurmuş, sosyal medya üzerinden birçok devlet yöneticisinin yolsuzluklarını ifşa etmişti. Aynı yıl içinde bir radyo kanalında iktidardaki Birleşik Rusya Partisi için kullandığı "Dolandırıcılar ve Hırsızlar Partisi" ifadesi slogan olmuş, afiş yarışmalarında ödül almıştı. Rusya'da ve eski Sovyet coğrafyası ülkelerinde bu yolsuzluklarla ilgili her zaman konuşulur ama bir kanıt olarak ortaya konulan çok ciddi işler olmaz. Navalny bu açıdan çok önemli işlere imza attı. Yani bunu kanıtlarıyla ortaya koydu. Bunun da bir bedeli vardı. Protesto gösterileri nedeniyle defalarca tutuklanan Navalny, 2013 yılında yolsuzluk davalarıyla karşılaştı. Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın başkanı yolsuzlukla suçlanıyordu. Navalny bu süreçte çeşitli hapis cezaları aldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu cezaların siyasi sebeplerle verildiğini ilan etse de Rus yargısı geri adım atmadı. Navalny bu dönemde Rus milliyetçiliği ve yolsuzlukla mücadele siyasetini birlikte yürütüyordu. Rusya'nın Kırım'ı işgali sırasında Navalny aşırı milliyetçi bir çizgideydi. İktidara gelirseniz Kırım'ı geri verir misiniz sorusuna "Kırım sandviç değil ki geri verelim" cevabını veriyordu. Orada o zaman yaptığı yürüyüşlerle de yaptığı açıklamalarla da aslında Putin'in bu işgal politikasına bir nevi destek vermişti Navalny. Navalny, Batı tarafında Putin karşısındaki en güçlü aday olarak görülüyordu. Batı'nın Putin'i devirme hayalinin baş aktörü olmuştu. 2016'nın son günlerinde başkanlık yarışına katılacağını duyurdu. Ardından gelen mahkeme kararları aday olamayacağı yönündeydi. 2017 Nisan'ında Navalny'nin yüzüne yakıcı bir kimyasal atılarak saldırıldı. Saldırganlar yakalanamazken Navalny gözünden yaralandı. Aynı yılın Aralık ayında Rusya Merkezi Seçim Komisyonu yolsuzluk mahkumiyetini gerekçe göstererek Navalny'nin adaylığını yasakladı. Yapılan itirazlar sonuçsuz kalınca Navalny seçimleri boykot çağrısında bulundu. Bu da yine kısa süreli hapis demekti. 20 Ağustos 2020 günü Tomsk'tan Moskova'ya giden Navalny uçakta hastalanıyor ve acil iniş sonrası hastanede komaya giriyordu. Devreye AB ülkeleri girince Navalny Almanya'ya götürüldü. Burada zehirlendiği ortaya çıktı.
Ya bu da bir Putin klasiğidir. Yani Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Yushchenka'dan tutun da işte Litvinenko'ya kadar birçok böyle olaylara tanık olduk daha Putin döneminde, yani zehirlenme olaylarına. Dolayısıyla Navalny'nin zehirlenmesi de onun için sıradan bir olay değil. Navalny'nin durumu Rus lider Putin'e bir canlı yayında soruldu. Verdiği cevap da, tavrı da ilginçti. Aylar süren tedavi sonrası tutuklanacağını bile bile ülkesine dönüyor, uçaktan iner inmez tutuklanıyordu. Yolsuzluk davalarında aldığı cezalar gündemdeydi. Olayın duyulmasının ardından Rusya'nın birçok şehrinde gösteriler patlak verdi. Bu gösterilerde özellikle gençler ön plandaydı. Putin'den kurtulmanın yolu olarak gördükleri Navalny'nin bırakılmasını istiyorlardı. Navalny, cezaevine giderken arkadaşları onun hazırladığı yeni bir belgeseli yayınladı. Привет, это Навальный. И это расследование мы придумали еще, когда я находился в реанимации. Но сразу договорились о том, что выпустим мы его только когда я вернусь домой, в Россию, в Москву. 24 saatte 20 milyondan fazla izlenen videoda Navalny, Putin'e ait olduğunu iddia ettiği ve 1 milyar sterline mal olan bir saraydan bahsediyordu. Putin ve oligarklar arasındaki kirli ilişkiler anlatılıyor, devlet görevlilerinin bulaştığı yolsuzluklar sıralanıyordu. Navalny'e göre bu saray dünyanın en büyük rüşvetiydi. Bu sakin adam bir delilik daha yapmış, Rusya'nın en güçlü adamının gizli mal varlığını ifşa etmişti. İddialar Kremlin tarafından yalanlansa da protestolar başladı. Yolsuzlukla Mücadele Vakfı devlet tarafından kapatılırken Navalny, aşırıcılık suçlamasından 19 yıl daha ceza aldı. Putin'in sarayı belgeseli sonun başlangıcı mıydı bilemiyoruz. Navalny tutuklandıktan sonra başka suçlamalarla da karşılaştı. İftiralardan gazilere hakarete kadar birçok konuda mahkemeye çıkarıldı. Uluslararası kuruluşlar Navalny'yi kurtarmak istedilerse de Rus yönetimi bunları geri çevirdi. 2023'ün son aylarında Navalny ortadan kayboldu. Kendisinden 2 hafta haber alınamayan Navalny, Kutup bölgesinde şartların çok zor olduğu bir hapishaneye nakledilmişti. Bu nakilden birkaç ay sonra muhalif lider Navalny'nin öldüğü duyuruldu. Putin'e karşı sesini yükselten, muhalif olmaya kalkışan bir isim daha diğerleri gibi şaibeli şekilde hayatını kaybetmişti. Anna Politkovskaya öldürülmesi gerekiyordu. Natalya Estemirova zira öyle, Baburina öyle. Yani aynı şey Navalny için de geçerli. Считает, уверен и заявляет, что не являются хозяевами нашей страны и никогда не будут являться.